Manga dünyasında birçok türü var. Ama bazı hikayeler var ki çocukça hayallerden uzak, karanlık, sert ve gerçek. Bu videoda sizlere sadece eğlendirmeyi değil, düşündürmeyi de amaçlayan psikoloji, suç, dram ve bazen de vahşetle yorulmuş 10 eşsiz seinen manga serisiyle tanıştıracağım. Bu seriler karakterlerin iç dünyalarını, toplumsal çürümeyi ve insan doğasının karanlık yanlarını tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Eğer sen de sıradanlıktan sıkıldıysan ve seni sarsacak hikayeler arıyorsan doğru yerdesin. Baş karakterimiz Doktor Kenzo Tenma, genç ve yetenekli bir beyin cerrahıdır. Kariyerinin zirvesindeyken bir seçim yapmak zorunda kalır. Hayatını kurtaracağı kişi ya politik bağlantıları olan zengin bir adam olacak ya da başından vurulmuş küçük bir çocuk. Tenma, etik değerlerini seçer ve çocuğu kurtarır. Ancak bu karar sadece kariyerine değil, tüm hayatını geri dönülmez şekilde değiştirir. Yıllar sonra kurtardığı o çocuk, karanlık bir seri katile dönüşür. Ve Doktor Tenma, kendi elleriyle yarattığı bu canavarı durdurmak için hem içsel hem de fiziksel bir kovalamacaya girişir. Monster, klasik iyi kötü çatışmasının çok ötesine geçer. Kim gerçekten canavar? Onu yaratan mı? Doğuran mı? Yoksa içindeki boşluğu fark etmeyen toplum mu? Naoki Urasawa bu seride sadece bir suç hikayesi anlatmıyor. Aynı zamanda insan zihninin karanlık köşelerine, toplumsal yapıların ikiyüzlülüğüne ve bireysel sorumluluğa dair çok sert sorular soruyor. Her bölüm adeta bir psikolojik gerilim dizisi gibi ilerliyor. Gerilim hiç düşmüyor. Çünkü tehdit fiziksel olduğu kadar zihinsel de. Karakterlerin hepsi derinlikli, gri tonlarda yazılmış. Kimse saf iyi ya da saf kötü değil. İşte bu yüzden Monster sadece bir manga değil, bir düşünsel deneyim haline geliyor. Peki bu seri neden okunmalı? Çünkü Monster sadece bir suç hikayesi değil, insanın karanlık doğasına, vicdanına, ahlak anlayışına ve toplumsal yapının iç yüzüne dair ağır bir sorgulama haline geliyor. Çünkü Monster sadece bir suç hikayesi değil, insanın karanlık doğasına, vicdanına, ahlak anlayışına ve toplumsal yapının iç yüzüne dair ağır bir sorgulama haline geliyor. Polisiye ve psikolojik gerilimi bu kadar ustalıkla birleştiren nadir eserlerden biri. Ayrıca Johan gibi bir antagonisti her gün göremezsiniz. Gerçek anlamda ürpertici ama bir o kadar da etkileyici. Peki bu seri kimlere hitap eder? Psikolojik gerilim ve suç türlerini sevenlere, yavaş yavaş işleyen ama her bölümü zihin yoran kurgulardan hoşlananlara, insan doğasına dair felsefi sorgulamaları seven yetişkin okurlara ve manga sadece aksiyon ya da eğlence değildir diyen okuyuculara hitap etmektedir. Şimdi isterseniz ikinci serimizle devam edelim. Vagabond sadece bir dövüş sanatları mangası değil, aynı zamanda varoluşsal bir arayışın, insanın kendini tanıma mücadelesinin hikayesi. Bu seri, Japonya'nın en ünlü kılıç ustalarından biri olan Miyamoto Musashi'nin hayatını konu alır. Ancak bu, tarih kitaplarından okuduğumuz soğuk bir biyografi değildir. Vagabond, Musashi'nin yalnızca dövüşü yönünde değil, onun iç dünyasını, korkularını, öfkesini ve zamanla dönüşümünü de merkeze alır. Serinin başında Musashi, genç, saldırgan ve kana susamış biri olarak karşımıza çıkar. Ama zamanla bu yolculuk onu sadece düşmanlarıyla değil, kendi içindeki boşlukla da yüzleştirir. Düşmanlarının kılıçları kadar kendi benliğiyle de savaşmak zorunda kalır. Ve bu fiziksel bir dövüşten çok daha çetin bir mücadele haline gelir. Takehiko Inoue'nin çizimleri öyle etkileyicidir ki sessizlik bile anlam kazanır. Bir kılıç darbesinin, bir bakışın ya da sadece rüzgarda savrulan yaprakların bile bir duygusu vardır. Vagabond hem görsel olarak hem anlatı bakımından şiir gibi işlenmiş bir eserdir. Peki neden okumalıdır? Çünkü Vagabond sadece bir samuray hikayesi anlatmamaktadır. Gücün anlamını, yaşamın değerini, insanın içsel dönüşümünü de sorgular. Hayatta en büyük düşmanın bazen dışarıda değil, içeride olduğunu gösterir. Ayrıca Takehiko Inoue'nin sanatı o kadar güçlüdür ki her panel bir tablo gibidir. Okurken hem bir manga okuyorsunuz hem bir sanat galerisine girmiş gibi hissediyorsunuz. Peki serimiz kimlere hitap eder? Felsefi temaları sevenlere, dövüş sanatları ve tarihi Japonya atmosferine ilgi duyanlara, yavaş tempolu ama derinlikli karakter gelişiminden keyif alanlara ve bir mangadan sadece aksiyon değil, yaşam dersleri de almak isteyenlere hitap etmektedir. Şimdi dilerseniz 3. serimizle devam edelim. Bir manga düşünün ki sadece yeraltı dünyasında değil, parlamentoda, gazetelerde, sokaklarda ve zihinlerde geçiyor. Sanctuary,
Japonya'nın politik yapısını ve mafya dünyasını aynı anda ele alan keskin ve zekice yazılmış bir manga serisi. Hikaye, Kamboçya'da savaşın ortasında hayatta kalmayı başaran iki genç adamın yani Akira Hojo ve Chiaki Asami'nin Japonya dönüşleriyle başlar. Fakat onlar artık bu ülkenin yozlaşmış sistemine teslim olmayacaklardır. Amaçları nettir. Biri Japon mafyasının zirvesine çıkacak, diğeri ise siyasi sahnenin tepesine. İkisi farklı yollardan aynı hedefe yürür. Japonya'da gerçek bir değişim yaratmak. Sanctuary yalnızca aksiyon ve entrika değil, aynı zamanda politik manipülasyonun, sistemin adaletsizliğinin ve bireyin güce ulaşmak için ne kadar ileri gidebileceğinin hikayesini anlatır. Ve belki de en tehlikeli şeyin silah değil, fikir olduğunu açıkça ortaya koyar. Peki serimiz neden okunmalı? Çünkü Sanctuary, manga dünyasında ender rastlanan bir şekilde siyaset, organize suç, toplumsal eleştiri ve kişisel idealleri aynı potada eritiyor. Güce ulaşma arzusunun bireyleri nasıl dönüştürdüğünü, sistemin içinden devrimin mümkün olup olmadığını sorguluyor. Aksiyon var ama düşünsel altyapısı çok daha güçlü. Mangayı okurken siyasi gerilim filmi izliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Peki bu serimiz kimlere hitap ediyor? Politik dramaları sevenlere, mafya, güç mücadelesi ve entrikalarla dolu hikayelere ilgi duyanlara, yetişkin temalara sahip, ciddi anlatımı olan seriler arayanlara ve manga sadece fantastik kurgu değildir diyen okurlara hitap etmektedir. İsterseniz şimdi 4. mangamızla devam edelim. Ortaçağvari karanlık bir dünyada insan kılığına bürünmüş yaratıklar yani yomalar toplumun her köşesine sızmıştır. İnsanları yiyen bu yaratıkları durdurabilecek tek güç yarı insan yarı yoma olan savaşçılardır. Onlara halk Claymore der. Gümüş gözlü bu kadın savaşçılar hem kurtarıcı olarak görülür hem de toplumdan dışlanırlar. Hikayemiz bu savaşçılardan biri olan Claire'in etrafında şekillenir. Claire, geçmişte yaşadığı büyük bir travmanın intikamını almak için Claymore olmayı seçer. Ama bu yol onun hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını test eder. Seride dövüş sahneleri bol ve serttir. Ama hikaye sadece kılıçlarla değil, ağır duygusal temalarla da şekillenir. Claymore kanlı ve karanlık bir atmosfer sunarken karakter gelişimini de çok şey anlatır. Peki serimiz neden okumalıdır? Çünkü Claymore, gotik karanlık fantezi türünün manga dünyasındaki en sağlam örneklerinden biridir. Güçlü kadın karakterleriyle yüzeyde klasik bir canavar avı gibi görünse de alt metinlerine çok daha derindir. İnsan olmak ne demek sorusunu sık sık sorduran, karakterlerin ruh halini yansıtan çizimlerle desteklenen duygusal olarak yoğun bir anlatımı vardır. Peki bu seri kimlere hitap eder? Dark fantazi ve karanlık atmosferli hikayeleri sevenlere, güçlü ama kırılgan kadın karakterlere ilgi duyanlara, aksiyonla birlikte duygusal ve psikolojik çatışmalardan hoşlananlara, Berserk tarzı eserlerden keyif alan, karanlık ve acımasız bir dünya arayanlara hitap etmektedir. Şimdi dilerseniz 5. serimizle devam edelim. Dünyayı kurtaracağız. Bir çocukken söylendiğinde ne kadar masum bir hayal. Ama ya bu söz yıllar sonra insanlığı tehdit eden bir felakete dönüşürse? 20th Century Boys, Naoki Urasawa'nın zamanlar arası sıçramalarla ördüğü akıl almaz bir komple hikayesini anlatıyor. Baş karakterimiz Kenji, sıradan bir bakkal işleten bir adamdır. Ta ki çocukluk arkadaşlarının birer birer ortadan kaybolmaya başlamasına kadar. Ortaya çıkar ki çocukken yazdıkları bir dünyayı ele geçirme senaryosu yıllar sonra bir organizasyon lideri tarafından adım adım hayata geçirilir. Ve bu organizasyonun lideri yalnızca Tomodachi adını kullanır. Gerçek kimliği meçhuldür. Kenji ve eski çocukluk arkadaşları artık bir oyunun değil, insanlığın kaderinin ortasında kalmışlardır. Hikaye, geçmiş, şimdi ve gelecek arasında akıyor. Her karakterin geçmişi bugün etkiliyor. Her detay sonunda büyük resmin bir parçası oluyor. Urasawa burada sadece bir gizem anlatmıyor. Aynı zamanda çocukluğumuzla, unutulmuş dostluklarla, büyümekle ve pişmanlıkla da yüzleştiriyor bizleri. Peki bu seri neden okunmalı? Çünkü 20th Century Boys, komploları, karakter ilişkilerini ve zamanlar arası geçişleri ustalıkla harmanlayan nadir eserlerden biri. Her bölüm bir yapboz parçası gibi. Okudukça zihinde yeni sorular uyanıyor. Ama cevapları ancak sabredenler alabiliyor. Ayrıca nostalji ve gelecek korkusu gibi zıt temaları aynı potada işleyerek çok katmanlı bir hikaye sunuyor. Peki bu seri kimlere hitap ediyor? Komple teorileri, gizem ve kült hikayelerine ilgi duyanlara, zaman atlamaları, geçmiş gelecek bağlantılı kurgulardan hoşlananlara, çocukluk arkadaşlığı, pişmanlık ve yetişkinlik gerçekleri gibi temaları sevenlere, düşünmeyi, çözüm üretmeyi ve sabırla büyük resmi görmeyi seven olgun okullara hitap ediyor. Şimdi dilerseniz bir sonraki serimize geçelim. 10 yıl. 10 yıl boyunca nedenini bilmediğiniz bir suç yüzünden küçük bir odada kilitli kalıyorsunuz. Dışarıda ne olduğunu bilmiyorsunuz. Kimseye ulaşamıyorsunuz.
yalnızca duvarlar, bir televizyon ve yavaşça tükenen aklınız. Sonra bir gün hiçbir açıklama yapılmadan serbest bırakılıyorsunuz. İşte Oldboy tam da bu soruyla başlıyor. Neden? Baş karakterimiz Gotou 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda artık tek bir amacı vardır. Onu hapseden kişiyi bulmak ve bu akıl almaz oyunun ardındaki gerçeği öğrenmek. Fakat bu yolculuk sandığından çok daha karanlık, çok daha kişisel ve çok daha insanın içini sarsan bir hikaye dönüşür. Her sayfa bir bilinmezliğe, her karakter bir şüpheliye dönüşür. Geriye sadece tek bir gerçek kalır. İntikam geçmişte bırakılan hiçbir şeyi silmez. Aksine daha da görünür kılar. Peki bu seri neden okunmalı? Çünkü Oldboy, manga dünyasında nadir rastlanan şekilde sade ama psikolojik olarak yıkıcı bir hikaye anlatır. Bir insan ne kadar sessizce yok edilebilir sorusunun cevabını hem duygusal hem de entelektüel bir seviyede verir. Kore yapımı film uyarlaması ile tanınsa da orijinal manga versiyonu çok daha farklı, çok daha içe dönük ve felsefidir. Peki bu seri kimlere hitap eder? Psikolojik gerilim ve intikam temalarını sevenlere, kısa ama yoğun mangalardan hoşlananlara. Şimdi dilerseniz bir sonraki serimize geçelim. Guts, korkunç bir kaderle doğmuş bir savaşçıdır. Annesi onu doğururken korkunç bir şekilde idam edilir. Hamileyken bir ağaca asılarak can verir. İşte tam bu sırada Guts doğar. Hayata gözlerini açar açmaz acı ve ölümle çevrilen Guts, kendisini kurtaran savaşçılar tarafından büyütülür. Henüz çocukken bile devasa kılıçları ustalıkla kullanabilen ve savaştan savaşa sürüklenen bir savaşçı olur. Kaderi bir gün Şahin takımı adlı seçkin ve güçlü bir savaşçı grubuyla kesişir. Grubun lideri Griffith, Guts'ın yeteneğini fark eder ve onu kazanmak için her şeyi göze alır. İkili arasında gerçekleşen kaderi bir düelloyla Guts, Şahinler arasına katılır. Şahin takımı savaş meydanlarında büyük başarıları elde ederken Griffith'in hırsı ve planları çok daha karanlıktır. Şövalye unvanını kazanan grup beklenmedik ve trajik olaylarla yüzleşir. İhanet, acı ve karanlık güçler onları kuşatır. Guts ise bu karmaşanın ortasında hem insan hem de doğaüstü düşmanlarla amansız bir mücadeleye sürüklenir. Berserk sadece kılıçların konuştuğu bir hikaye değil, aynı zamanda insanın içindeki karanlıkla, ihanetle ve kaderle savaşan bir destandır. Bu seri acı, güç, öfke ve umudun iç içe geçtiği epik bir yolculuk sunar. Peki Berserk neden okunmalı? Çünkü manga dünyasının en karanlık, en epik ve en duygusal eserlerinden biridir. Sadece görsel olarak büyüleyici değil, aynı zamanda insan ruhunun en derin ve karmaşık duygularını cesurca keşfeder. İhanet, dostluk, güç ve kader temaları ustalıkla işlenir. Okurken hem aksiyon dolu savaş sahnelerinden hem de karakterlerin içsel çatışmalarından etkilenirsiniz. Eğer manga dünyasında gerçek bir başyapıt deneyimlemek istiyorsanız Berserk vazgeçilmezdir. Peki bu seriyi kimler okumalı? Karanlık fantezi ve epik macera türlerini sevenler, karmaşık karakter gelişimleri ve derin psikolojik temalar arayan olgun okurlar, görsel olarak detaylı, atmosferik ve etkileyici çizimlerden hoşlananlar, insan doğasının karanlık yanlarını ve kaderle mücadeleyi merak eden herkes okumalıdır. İsterseniz şimdi bir diğer serimize geçelim. Billy Bat, Naoki Urasawa'nın kaleminden çıkan sıra dışı bir mangadır. Hikaye, Amerika'da yaşayan Japon asıllı çizgi roman çizeri Kevin Yamagata etrafında şekilleniyor. Kevin, en popüler karakteri Billy Bat adlı çizgi kahramanı yaratmıştır. Ancak bir gün esrarengiz bir olay gerçekleşir. Billy Bat sadece bir çizgi kahraman değil, insanlık tarihinin gizemli ve karanlık sırlarının kilidini açan bir anahtardır. Seri, gerçek tarih ile kurgu arasında gidip gelirken Kevin'in yaşamı politik komplolar ve kült sırlarıyla dolu karmaşık bir ağa dönüşür. Billy Bat sadece bir manga değil, insanlığın kaderini değiştirebilecek sırların peşinde sürükleyici bir yolculuktur. Peki bu seri neden okunmalı? Çünkü Billy Bat sadece eğlenceli bir çizgi roman değil, aynı zamanda derin felsefi ve tarihsel sorulara cesurca dokunan nadir eserlerden biridir. Karmaşık olay örgüsü, karakterlerin çok katmanlı yapısı ve sürükleyici gizemleriyle sizi içine çeker. Tarih ve kurgu arasındaki ince çizgiyi ustalıkla işleyerek farklı bir manga deneyimi sunar. Peki serimiz kimlere hitap eder? Derin ve karmaşık hikayeleri sevenlere, tarih, gizem ve komplo temalarını ilgi çekici bulanlara, sürükleyici ve düşündürücü yapılar arayan olgun okurlara hitap etmektedir. İsterseniz şimdi bir diğer serimize geçelim. Hikaye 1950'li yıllarda geçer. 7 farklı geçmişe sahip genç adam çeşitli suçlardan dolayı hapishaneye gönderilir. Her biri hayatın zorluklarıyla baş etmeye çalışırken bu hapishane onları fiziksel ve ruhsal sınırlarına kadar zorlar. Hapishanenin acımasız gardiyanları ve zulüm dolu koşulları bu gençleri çaresizliğe sürüklemek ister. Ancak aralarındaki bağ ve dayanışma onları hayatta tutan en güçlü güç olur. Birbirlerine kardeş gibi bağlanırlar. Serinin ana teması
Zulüm ve umutsuzluğun içinde bile insanın içindeki umut, direnç ve dostluk ışığının nasıl sönmediğidir. Hapishaneden sonra hayat onlara bambaşka zorluklarla yüzleştirir. Ancak her biri geçmişin karanlık gölgesinden sıyrılmak ve daha iyi bir hayat için mücadele eder. Rainbow, acımasız gerçekliklerle yüzleşirken aynı zamanda insan ruhunun kırılgan ama bir o kadar da güçlü yanlarını gözler önüne serer. Hikaye sadece bir suç ya da hapishane draması değil, aynı zamanda insan olmanın anlamını, dostluğun gücünü ve umudun asla kaybedilmemesi gerektiğini anlatan unutulmaz bir yolculuktur. Peki bu seri neden okunmalı? Çünkü Rainbow, suç, cezaevi ve gençlik temalarını işlerken aynı zamanda insan ruhunun karanlık ve aydınlık yanlarını ustalıkla yansıtır. Sıradan hapishane hikayelerinden farklı olarak karakter analizleri ve güçlü arkadaşlık bağlarıyla öne çıkar. Okuyucuya hem tarihi bir perspektif sunar hem de evrensel insani değerleri hatırlatır. Peki serimiz kimlere hitap eder? Psikolojik ve dram türlerini sevenlere, gerçekçi ve sert anlatımları tercih eden okuyuculara, dostluk, dayanışma ve umut temalarını içeren hikayeler arayanlara, tarihsel arka planla zenginleştirilmiş manga deneyimi isteyenlere hitap etmektedir. Şimdi dilerseniz bir sonraki serimize, yani son serimize geçelim. Green Blood, Amerikan kıtasının henüz yeni keşfedildiği ve iç savaş sonrası sanayi devriminin başladığı dönemde geçer. Dünyanın dört bir yanından gelen göçmenler, Amerikan rüyasını yakalama umuduyla New York'un Manhattan bölgesine akın etmişlerdir. Ancak umutlarla dolu bu yolculuk çoğu için yoksulluk, ayrımcılık ve umutsuzlukla sonuçlanır. Özellikle 6. bölge olarak bilinen Five Points, o dönemin en kötü gecekondu mahallesi olarak ün salmıştır. Burada mafya üyeleri polise rüşvet vererek bölgeyi tamamen kontrol altına almış, soygun, fuhuş ve cinayet günlük yaşamın acımasız parçaları haline gelmiştir. Five Points, mafyanın hükümeti ve yozlaşmanın merkezi olmuştur. Manga, bu karanlık ve tehlikeli ortamda iki kardeşin hikayesine odaklanır. Luke Burns, iyimser, sevecen ve hayatını dürüstlükle sürdürmeye çalışan bir gençtir. O, mafyanın acımasız yaşam tarzının Amerikan rüyasını asla getirmeyeceğini fark etmiş, temiz bir hayatı tercih etmektedir. Öte yandan abisi Brad Burns, bölgedeki en büyük mafya grubu Grave Diggers için Azrail lakaplı acımasız ve yetenekli bir suikastçıdır. Brad'in bu karanlık tarafı Luke'tan onun güvenliği için gizlenmektedir. Green Blood sadece iki kardeşin kan ve intikam dolu hikayesini anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda o dönemin politik karmaşasını, sokakların varoş ve pislik içindeki gerçeklerini ve etnik köken ayrımcılığını da derinlemesine işler. Mangaka'nın çizimleri o kadar güçlü ve detaylıdır ki neredeyse her sayfa ve panel okuyucuyu büyüler. Adeta hikayeye hayat verir. Ancak serinin en büyük eksisi hikayenin beklenenden çok daha erken sona ermiş olmasıdır. Kısacası tarih, suç ve aile dramını harmanlayan, sürükleyici ve karanlık bir intikam hikayesi arıyorsanız Green Blood kesinlikle kaçırılmaması gereken bir manga serisi. Peki bu seri neden okunmalı? Green Blood, tarihi gerçeklikleri ve dönemin sosyal çalkantılarını derinlemesine işleyerek sıradan bir intikam hikayesinden çok daha fazlasını sunar. Kardeşlik, ihanet ve intikam temalarını güçlü ve etkileyici bir şekilde harmanlar. Mangaka'nın detaylı ve çarpıcı çizimleri okuru 19. yüzyılın karanlık ve kirli sokaklarında adeta bir yolculuğa çıkarır. Etnik köken ayrımcılığı ve sosyal adaletsizlik gibi ağır konulara cesurca değinir. Düşündürücü ve duygusal bir deneyim sağlar. Polisiye, dram ve tarihi kesiştiren benzersiz bir atmosfer yaratır. Peki bu seri kimler okumalı? Tarihi kurgu ve gerçekçi dram hikayelerini sevenler, aile bağları, kardeşlik ve karmaşık insan ilişkilerine ilgi duyanlar, Amerikan tarihinin erken dönemlerindeki sosyal yapıya meraklı olan okuyucular, sanat açısından güçlü ve detaylı manga çizimlerini takdir edenler için idealdir. İşte böyle. 10 tane birbirinden güzel seinen manga serisini sizinle paylaştım. Umarım aralarından yeni favoriler bulmuşsunuzdur. Seinen mangalar gerçekten çok farklı dünyalar sunuyor. Bazen düşündürüyor, bazen de derinden etkiliyor. Ama bu listedekilerden birini okumaya başlarsanız mutlaka yorumlarda bana yazmayı unutmayın. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Ayrıca sizlerin de okuyup beğendiği ve bu listede olmayan sevdiğiniz mangalar varsa onları da yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Böylece birlikte yeni keşifler yapabiliriz. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol bol mangalar okuyun. Bye bye.